İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Aç olmadığınız halde kendinizi mutfakta bulduğunuz hiç oldu mu? Ya da canınız bir şeye sıkıldığında bir anda elinize nasıl geldiğini anlamadığınız abur cuburlarla karşılaştınız mı? Bu aslında hepimizin başına gelen bir şey, duygusal açlık. Bugün bunun nedenlerini ve üstesinden nasıl gelebileceğimizi konuşacağız. Duygusal açlık dediğimiz şey bedensel bir ihtiyaçtan ziyade aslında duygusal bir dengesizlikten kaynaklanıyor. Stres altında vücudumuz kortizol hormonu üretmeye başlıyor ve bunu takiben de dopamin ve serotonin seviyelerinde bir düşüş görüyoruz. Dolayısıyla da beynimiz bize alarm veriyor. İyi hissetmek için bir şeyler yapmamız lazım. Bu durumda ilk yaptığımız şey genelde karbonhidrat ve yağ bakımından zengin kalorili besin gruplarına yönelmek oluyor. Fakat bu besinlerin yarattığı dopamin yükselmesi çok kısa süreli olduğu için bu bizi tekrarlayan bir döngüye sokmuş oluyor. Çünkü aynı seviyeye tekrar ulaşmak istiyoruz. Gelin duygusal ve fiziksel açlığı nasıl ayırabiliriz ona bakalım. Duygusal açlık bir anda gelir. Fiziksel açlığınızı şöyle bir düşündüğünüzde aslında bir süredir aç olduğunuzun farkındasınızdır. Ve vücudunuz size belirli bir enerji ihtiyacınız olduğuna dair sinyaller verir ve siz bunu planlar, kendinizi yemeğe doğru yönlendirirsiniz. Fakat duygusal açlık geldiğinde bu bir anda yemeğe saldırmak gibi bir davranışla kendisini gösterir. Bir diğer ayırt etme noktamız ise şu. Duygusal açlık geldiği zaman biz spesifik olarak bir besin grubuna yöneliriz. Yani canım tatlı bir şey istiyor ya da canım tuzlu bir şey istiyor diye bir şeyler yemeye başlarız. Bir yiyecek arayışına gireriz. Fakat fiziksel bir açlığımız olduğunda bu şekilde spesifik bir ayrımımız yoktur. Amacımız karnımızı doyurmaktır. Duygusal açlığın bir diğer özelliği ise tok olduğumuz halde yemeye devam ederiz. Çünkü aslında içten içe henüz doyurmadığımız bir şeyler olduğu için bu yemek yeme eylemine devam ettiğimiz sürece bize sanki iyi hissetmeye de devam edecekmişiz gibi gelir. Bu yüzden de yemek yeme eylemini sonlandıramayız. Ve son olarak duygusal açlığı fiziksel açlıktan şu şekilde ayırt edebiliriz. Duygusal açlıkta genellikle bir aşırı yeme hali olduğu için sonunda da bir suçluluk hissi gelir. Fakat siz fiziksel bir açlık hissedip karnınızı doyurduğunuzda kendinizi mutlu hissedersiniz. Çünkü bir ihtiyacınızı karşılamışsınızdır ve bu o an size konforsuz hissettirmiyordur. Peki duygusal açlıkla nasıl baş edebiliriz? Pek çok konuda olduğu gibi aslında burada da yine farkındalığımızı devreye sokmamız gerekiyor. Yani bir açlık hissettiğimizde vücudumuz bize bir şeyler yememiz gerektiğine dair bir sinyaller gönderdiğinde buna şöyle bir durup bakalım. Gerçekten aç mıyız? Gerçekten o şeye ihtiyacımız var mı? Belki en son ne zaman yemek yediğimizi düşünebiliriz. Ya da küçük bir ipucu genelde işe yarıyor. Biraz su içmek. Bu sizin acilen tatlı veya tuzlu bir şey yemeliyim ihtiyacınızı daha kolay bir şekilde kontrol edebilmenizi sağlar. Duygusal açlık, duygusal bir dengesizlikten kaynaklandığı için bunu hissettiğimiz zaman kendimizi bir rahatlatma yoluna sokmamız gerekiyor. Çünkü aslında bu duygusal bir sıkışmışlıktan kaynaklanan bir açlık. Kendimizi nasıl rahatlatabiliriz? Siz nasıl rahatlıyorsunuz? Birazcık bunu düşünmek iyi olabilir. Belki yürümek, belki hiçbir şey yapmadan durmak, belki biriyle sohbet etmek, belki açıp bir şey izlemek. Bu tamamen size kalmış bir şey. Fakat önemli olan şey orada o açlığı hissettiğinizde onun yerine koyabileceğiniz, hemen o an sizi eyleme geçirebilecek bir şeyi bulabilmeniz. Elbette nasıl bir beslenme planınız olduğu da çok önemli. Eğer sürekli kendinizi kısıtlıyorsanız, sürekli kendinize bir yasaklar zinciri oluşturuyorsanız bu ister istemez sizi bir noktada o yasak olana götürmeye çalışacaktır. O kuralı sanki çiğnemeniz gerekiyormuş gibi bir his oluşmaya başlayacaktır zamanla içinizde. Bu sebeple de beslenme programınızın dengeli olduğundan, her şeyi içerdiğinden ve size iyi geldiğinden emin olmanız lazım.
Duygusal açlığın sizi bir suçluluk duygusuna sürükleyebileceğini söylemiştim. Bunun şöyle bir etkisi olabiliyor. Siz belki ihtiyacınız olmasa bile sadece o an belirli hislerinizi bastırmak için bir şeyler yediğinizde ve suçluluk hissetmeye başladığınızda bunu artık kontrol edemez bir hale geliyorsunuz. Yani ben kötü bir şey yaptım ya da onu belki bir iradesizlik olarak adlandırıyorsunuz ve iradesizim, zaten kendime hakim olamıyorum. Bu hep böyle gidecek. Yani biraz battı balık yan gider gibi yaklaşmaya benziyor ama burada gösterdiğiniz davranışa ister iradesizlik deyin, ister güçsüzlük deyin, bunu bu şekilde adlandırmak yerine o sergilediğiniz davranış, o yaşadığınız duygu tam olarak size aitti. O anın bir gerçekliğiydi ve siz ondan ibaret değilsiniz. Eee, Bunu değiştirebilmek, bunu daha iyi hale getirebilmek sizin elinizde. O yüzden ne yaparsanız yapın, kendinize her zaman şefkatli olun ve kendinizi suçlamayın. Her ne kadar o kalorili yiyecekleri çok yemiş olsanız bile bunu bir noktada durdurabilmek, bu döngüyü kırabilmek sizin elinizde. Çünkü siz biriciksiniz ve sandığınızdan çok daha güçlüsünüz. Yani aslında amacınız ister duygusal açlık yaşayıp yaşamadığınızı keşfetmek olsun, isterseniz bunun olası çözüm yollarını bulmak olsun. Her şekilde yapmanız gereken ilk şey kendinize dönüp bakmak. İç dünyanızda neler olup bitiyor? Her şey yolunda mı? Sistem gerçekten iyi çalışıyor mu? Yani bu sadece beslenme düzeniniz için de değil, hayatınızın diğer alanları ile ilgili. Böyle bir adım geriye çekilip gerçekten şöyle bir her şeyi olabildiğince filtresiz bir şekilde görebilmek, gözlemlemek hem sizin sorun olarak adlandırdığınız şeyleri çözebilmenizi sağlayacaktır. Hem de olası bir sorun oluşumunu önleyebilmenizi sağlayacaktır. Bu sebeple de her zaman için önceliği yine kendinize, duygularınıza, düşüncelerinize vermeniz bir duygusal açlık yaşamanızı önler. Duygusal açlık yaşıyorsanız bunun üstesinden nasıl gelebileceğinizi size gösterir. Unutmayın ki burada yaptığınız herhangi bir şey sizi iyi veya kötü yapmıyor. Siz bir insan olarak nefes aldığınız müddetçe kendinizi keşfetme yolculuğundasınız. Ve belki hayatınızın bir döneminde de duygusal açlıkla baş etmek durumunda kalacaksınız. Önemli olan şey bununla baş ederken bile yaşadığınızın farkında olabilmek. Bununla baş edebilecek olduğunuzun bilincinde olmak. Bu dediğim gibi sadece duygusal açlık için değil, yaşayabileceğiniz pek çok sorun için çok güzel bir beceri, çok önemli bir farkındalık olacaktır. Bu hafta duygusal açlık üzerine konuşmuş olduk. Bu konuda sizin deneyimleriniz neler? Duygusal açlık yaşıyor musunuz ya da bunu yaşadığınız zaman aşmak için denediğiniz şeyler oldu mu? Neler denediniz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya bunu yaşayıp yaşamadığınızdan emin değilseniz belki kendinize küçük bir ödev verebilirsiniz bu hafta ve bir iç gözlem yapıp gerçekten ihtiyaca yönelik mi besleniyorsunuz yoksa duygularınızı bastırmak için mi besleniyorsunuz? Belki bunu fark etmeye çalışabilirsiniz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.